Merhaba. 19. yüzyıl Kürt tarihi üzerine yapacağımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Bu dönem gerçekten çok önemli ama Türkiye'de sanki biraz üzeri örtülmüş, pek konuşulmuyor gibi, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Biraz ihmal edilmiş bir alan diyebiliriz. İşte bugün Sovyet tarihçi N.A. Halfi'nin derlediği o döneme ait ilginç kaynaklara birlikte şöyle bir yakından bakalım istiyoruz. Evet, elimizdeki temel kaynak Halfi'nin kitabı. İlginç bir detay, orijinal adı Kürdistan için Savaş. Ama bize Arapça çevirisi üzerinden gelmiş. Yazar da Moskova Bilimler Akademisi'nden bir profesör, yani Kürt tarihi konusunda bayağı uzman biri. Peki bu kitap neye dayanıyor tam olarak? Sadece Halfi'nin kendi yorumları mı yoksa daha fazlası mı var? Yok, asıl gücü kaynaklarından geliyor zaten. Düşünün, Çarlık dönemi gizli arşivleri, yani birinci elden belgeler bunlar. Oo, bayağı önemli o zaman. Evet. Diplomat raporları var, bölgede gezmiş seyyahların notları var. Yani çok çeşitli kaynak kullanmış Halfin. Anladım. Tabii şunu da belirtmek lazım, çevirinin çevirisi olduğu için hani ufak tefek isim hataları olabiliyor. Ksenofon yerine Zeynefon denmiş mesela. Ha evet, anladım. Ama bunlar metnin özünü yani ana fikrini pek bozan şeyler değil. Halfi'nin asıl derdi şu, 19. yüzyılda Kürt meselesi sadece yerel bir sorun değil, uluslararası bir boyut kazanmış. Ve özellikle İngiltere, Rusya gibi büyük güçler bu işin neresinde duruyor, bunu göstermek istemiş. Tamamdır. O zaman bizim de amacımız bu sohbetle işte Halfi'nin sunduğu bu veriler ışığında o karmaşık 19. yüzyıl Kürdistan'ını, yani bir yanda Osmanlı ve İran arasında kalmışlığı, Evet. diğer yanda İngiliz-Rus rekabetinin gölgesini, Kürt aşiretlerinin durumunu ve tabii ki o dönemin büyük isyanlarını, bunları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. Hadi o zaman başlayalım. 19. yüzyıl başları. Kürdistan coğrafyası nasıl bir yerdi, ne durumdaydı? Şöyle düşünelim, ta 16. yüzyıldan beri zaten Osmanlı ve İran arasında bölünmüş bir coğrafya. Evet, o biliniyor. Dağlık, ulaşımı zor bir bölge, kabaca sınırları doğuda İran-Ermenistan dağları, batıda Van, Urmiye gölleri civarı, güneydoğuda Mezopotamya'ya inen Toroslar, kuzeybatıda da Zaroslar. Nüfus tahmini o dönem için çok zor ama 4-5 milyon civarı deniyor. Tabii bu çok kaba bir tahmin. Önemli bir kısmı İran'da yaşıyor, birazı Horasan'da, geri kalanı da Osmanlı topraklarında, Kars, Erzurum civarında dağınık halde. Peki yönetim, yani kimin sözü geçiyordu tam olarak? Bir merkezi kontrol var mıydı? İşte kritik nokta burası. Tam bir merkezi otorite yok aslında. Aşiret yapısı çok baskın. Zeylan, Sipki, Celali, Milan, Baban, Mekri gibi büyük, güçlü aşiretler var. Bunların başında da yarı bağımsız beyler bulunuyor. Örnek verebilir misiniz? Mesela Savuçbulak'taki Serdar Mekri, Bitlis'teki Şerif Bey, Revanduz Emiri, Hakkari ve Botan Beyleri, bunlar kendi bölgelerinde hakikaten güçlüler. Osmanlı ya da İran otoritesini daha çok kağıt üzerinde tanıyorlar gibi. Anladım. Yani siyasi olarak oldukça parçalı bir yapı söz konusu. Peki insanlar neyle geçiniyor? Hayat şartları nasıl? Sosyoekonomik yapıya bakarsak büyük ölçüde feodal diyebiliriz. Geçim kaynağı genelde hayvancılık, biraz tarım, biraz da zanaatkarlık. Ama topraklar, hayvan sürüleri falan genelde aşiret reislerinin, ağaların elinde toplanmış. Kabile düzeninin etkileri hala çok canlı. Yani göçebelik, yarı göçebelik durumu yaygın. Yerleşikler ve göçebeler arasında bir fark var mıydı? Var tabii. Yerleşik olanlar daha çok şehirlerde ya da köylerde. Onlar genelde Osmanlı veya İran tebaası statüsünde. Göçebeler ise daha bağımsız hareket ediyorlar ama onlar da zaman zaman hani mecbur kaldıklarında bu büyük imparatorluklar içinde eriyebiliyorlar. Rausing'in böyle bir gözlemi var mesela. Peki bölgenin potansiyeli, Halfi'nin kaynakları bu konuda ne diyor? Orası ilginç işte. Bir çelişki var gibi. Kaynaklar bölgenin maden açısından zengin olduğunu söylüyor. Kömür, kurşun, demir, hatta petrolden bahsediliyor. Vay be. Ama işte bunlardan hiç yararlanılamıyor. Daha da çarpıcısı doğru düzgün yol olmadığı için bölgede yetişen ceviz, fıstık gibi tarım ürünleri bile dışarıya satılamıyor. İnanılmaz. Yani bir potansiyel var ama koşullar el vermiyor.
Rus konsoloslarının raporları da bu ekonomik durgunluğu, sıkıntıyı teyit ediyor zaten. Bu zor koşullar altında Osmanlı ve İran yönetimleri nasıl bir politika izliyordu? Halfin şark istibdadı tabirini kullanıyor, bunu biraz açabilir miyiz? Şark istibdadı derken kastedilen şey aslında Doğu toplumlarına özgü olduğu düşünülen keyfi, baskıcı yönetim anlayışı. Anladım. Halfin'e göre hem Osmanlı hem de İran yönetimleri Kürtleri ve diğer azınlık gruplarını bilinçli olarak geri bırakma politikası izliyor. Amaç hem onları denetim altında tutmak hem de özellikle savaş zamanlarında kullanmak. Nasıl bir yönetim anlayışı hakimdi peki? Tam bir başıbozukluk, keyfi kararlar, güvensizlik ortamı, rüşvet, yolsuzluk bunlar artık sıradanlaşmış. Erzurum'daki İngiliz konsolosu da yazmış bunları, başka gezginler de. Hatta Rus konsolosu Yakimaniski'nin Diyarbakır için söylediği bir söz var, durumu çok iyi özetliyor. Burada yaşayan halkın ne iş ne de hayat garantileri var diyor. Derebeylik düzeni, dini taassup ve mülk sahiplerinin tahakkümü bu halkın sırt kemiklerini çatırdatmakta. Bayağı ağır bir tablo. Bu baskı sadece ekonomik ve idari miydi, yoksa fiziksel şiddet de var mıydı? Maalesef işin o boyutu da var hem de korkunç boyutlarda. Rus araştırmacı Ditil'in aktardıkları hakikaten tüyler ürpertici. İran'ın serbaz denilen askerleri ya da Osmanlı jandarması köyleri basıyor, yağmalıyor, yakıp yıkıyor. İnsanlar can havliyle dağlara kaçıyor. Korkunç. İnyele Seyyah Ramzey, insanların hayvan gibi boğazlandığı keyfi infazlardan bahsediyor. Musul'da insanların ateşte kızartıldığı, kaynar suya atıldığı gibi işkenceler anlatılıyor. İşin daha da acı tarafı, bazen Kürt aşiret reislerinin de bu baskı çarkına dahil olması. Fikamsarı'nın raporunda bu da geçiyor. Peki Kürtlerin kendi içindeki durum neydi? Bu baskı karşısında bir birlik sağlayabiliyorlar mıydı? Maalesef hayır. En büyük sorunlardan biri de bu belki. Aşiretler arası kan davaları, sürekli bir çatışma hali var. Bu da doğal olarak Kürtleri zayıflatıyor. Ve tabii Osmanlı ile İran'ın da işine geliyor bu durum. Aynen öyle. Baskılar zaman zaman insanları isyana itse de, mesela 1906 Süleymaniye'deki Abdurrahman Paşa olayı gibi, bu iç çekişmeler genellikle daha büyük bir başarıyı engelliyor maalesef. Yani bir yanda iki imparatorluğun baskısı, diğer yanda iç çekişmeler. Dış güçlerin rolü neydi peki bu denklemde? İşte işin uluslararası boyutu tam da burada devreye giriyor. Bölgedeki bu kargaşa, bu istikrarsızlık hali aslında bölgeyle yakından ilgilenen büyük yabancı devletlerin, yani başta İngiltere ve Rusya ama Fransa, Almanya, Amerika da var işin içinde, ekmeğine yağ sürüyor. Nasıl yani? Bu durumu kendi sömürgeci hedefleri için bir bahane olarak kullanıyorlar. Müdahale etmek için bir zemin yaratıyorlar kendilerine. Bir de bölgenin dini ve etnik çeşitliliği var tabii. Sünni, Alevi, Yezidi Kürtler, Nasturi, Ermeni, Keldani Hristiyanlar. Yönetimler bu grupları birbirine düşürmek için de bayağı uğraşıyor. Özellikle 1840'lardan sonraki Kürt-Nasturi çatışmalarında Osmanlı'nın kışkırtıcı rolüne dikkat çekiyor Halfin. Anlıyorum. Bayağı karanlık bir tablo çizdik şu ana kadar. Hiç mi olumlu bir şeyden bahsetmiyor kaynaklar? Var tabii. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bazı yabancı gözlemciler Kürtlerin olumlu özelliklerini de not düşmüşler. Mesela misafirperverlikleri çok övülüyor. Kobir diye bir gezgin anlatmış. Onurlu duruşları, kadına verdikleri değer. Hatta Ermeni yazar Abofya'nın ilginç bir tespiti var. Eğer uygar bir hayat yaşama fırsatları olsaydı, Doğu'nun en kahraman ulusu olurlardı diyor Kürtler için. İlginçmiş gerçekten. Şimdi gelelim büyük güçlerin sahneye daha aktif girişine. Özellikle İngiltere'nin ilgisi artıyor sanırım bu dönemde, değil mi? Kesinlikle 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başları İngiltere için Kürdistan'ın önemi giderek artıyor. Neden peki? Ne vardı Kürdistan'da İngiltere için? Birkaç sebebi var. Birincisi stratejik konumu, Osmanlı ile İran arasında tampon bölge gibi. İkincisi Hindistan'a giden yol üzerinde.
Üçüncüsü de potansiyel bir pazar olarak görülüyor. Hmm. Bölge adeta bir casusluk ve nüfuz mücadelesi alanına dönüşüyor. Ne gibi yöntemler kullanıyorlardı bu nüfuz mücadelesinde? Ya akla gelebilecek her yolu deniyorlar aslında. Diplomatlar gönderiyorlar, gezginler, hatta arkeolog veya bilim adamı kılığında ajanlar gönderiyorlar. Vay canına. Aşiret reislerini hediyelerle, parayla kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Bölgenin askeri haritasını çıkarıyorlar resmen. Yollar, geçitler, hangi aşiretin ne kadar gücü var hepsi inceleniyor. Somut örnekler var mı? Olmaz mı? MacDonald Kinner'ın Hindistan'a bir sefer düzenlemek için uygun yol arayışı var. Fraser diye biri yeraltı kaynaklarını inceliyor ve Londra'ya Kürtler eyleme geçmeye uygun durumda diye rapor veriyor. Süleymaniye'de İngiliz subayların Kürtlere askeri eğitim verdiği bile anlatılıyor. Rodon Sissini ismi de öne çıkıyor galiba bu faaliyetlerde. Evet, Sissini'nin çalışmaları önemli. Fırat Havzası'nı detaylı inceliyor. Hindistan'a en kısa ticari yolu bulmaya çalışıyor. Trabzon üzerinden Kürdistan ve İran körfezine inen bir rota düşünüyor. Ve Trabzon'da bir İngiliz konsolosluğunun açılmasını sağlıyor. Sonra meşhur Fırat girişimi var. Gemilerle Dicle ve Fırat nehirlerinde keşif seferleri yapıyorlar. Görünürdeki amaç bilimsel araştırma ama asıl hedef siyasi ve ticari nüfuzu arttırmak tabii ki. Peki ne öneriyor raporlarında? Musul'un ticari önemini çok vurguluyor. Orada fabrika ve konsolosluk kurulmasını öneriyor. Ama İngiltere'nin o sırada başka dertleri çıkıyor. Çin'le savaş falan derken bu planlar o an için rafa kalkıyor. İngiltere sadece böyle keşif raporlama işleriyle mi yetiniyordu yoksa doğrudan olaylara müdahale ediyor muydu? Müdahale de ediyorlardı tabii. Özellikle Osmanlı-İran arasındaki gerginliği kendi çıkarları için kullanıyorlardı. Mesela Doğu Hindistan şirketi temsilcisi Ric'in Süleymaniye'deki Mahmut Paşa'yı Osmanlı'ya karşı kışkırttığı ve bunun sonucunda Bağdat valisi Davut Paşa ile İngilizler arasında ciddi bir kriz çıktığı anlatılıyor. İlginç. 1821-23 Osmanlı-İran Savaşı'nda da devredeler. Savaş sonrası imzalanan Erzurum Anlaşması sınır sorununu tam olarak çözemeyince bu durum İngiltere'ye yeni müdahale fırsatları yaratıyor. Bir de tabii misyonerler faktörü var, onu unutmamak lazım. Evet, ona da değinilmişti. Özellikle Amerikalı misyonerler okullar açıyorlar, Robert Kolej gibi mesela. Hastaneler kuruyorlar ve bölgede hızla yayılıyorlar. Halfin'e göre bunlar aslında Batı'nın politik nüfuzunu artıran araçlar olarak işlev görüyor. Lenin'in Çin'deki misyonerler için söylediği bir benzetmeyi aktarıyor hatta. Anladım. Peki ya Rusya? Onların yaklaşımı nasıldı İngiltere'ye kıyasla? Rusya'nın durumu başlangıçta biraz daha farklı. Yani Kürdistan'a İngiltere kadar stratejik bir önem atfetmiyorlar ilk başlarda. Komşu oldukları için daha çok normal ekonomik ticari ilişkilerle yetiniyorlar gibi. Ama sonra işler değişiyor sanırım. Evet, özellikle Rus-İran ve Rus-Osmanlı savaşları sırasında durum değişiyor. Nasıl bir değişim bu? Şöyle, Osmanlı ve İran Kürtleri genelde ganimet vaadiyle kandırıp kendi saflarında savaştırmaya çalışıyor. Ruslarsa buna karşılık Kürtleri ya kendi yanlarına çekme ya da en azından tarafsızlaştırma politikası izliyor. Başarılı olabiliyorlar mı peki? Başlangıçta pek değil. Gigyanov diye bir generalin Hüseyin Ağa'ya yazdığı mektup var mesela. Sonuçsuz kalıyor. Afriyanov diye başka birinin politika önerisi var. Kürtleri hak ve imtiyazlarını koruyarak Rus vatandaşlığı teklif edelim diyor. Birkaç aşiret Rus tarafına geçip Karabağ'a yerleşiyor. Ama genelde Kürtler ya İran-Osmanlı yanında savaşıyor ya da kendi topraklarını korumak için duruma göre hareket ediyor. Ama 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir farklılık olmuştu demiştiniz. Evet, o savaşta durum biraz değişiyor. Bazı büyük Kürt beylikleri mesela Botan, Revanduz, Hakkari gibi tarafsız kalmayı tercih ediyor. Hatta Haşan Ağa liderliğindeki Yezide Kürtler doğrudan Rus saflarına katılıyor. Beyazıt'taki Behlül Paşa da Ruslara katılmayı teklif ediyor. Rus komutan Baskeviç başta biraz tereddüt ediyor ama sonra Kürtleri kazanmak için ciddi çaba harcıyor. Ne gibi çabalar bunlar? Vaat ediyor. Hatta Çar'dan 100.000 rublelik özel bir ödenek alıyor bu işin. Sonuç alıyor mu peki? Sınırlı bir başarı diyebiliriz. Baskeviç'in kendi analizi çok ilginç bu konuda. Diyor ki, Kürtler Rus zaferinden emin olamadılar. Savaştan sonra yine Osmanlı'nın insafına kalmaktan korktukları için taraf değiştirmeye çekindiler.
Mantıklı bir analiz aslında. Evet, savaş sonunda Ruslar Beyazıt, Erzurum gibi yerleri işgal etse de Baskev için yarı bağımsız bir Kürt bölgesi oluşturma fikri St. Petersburg'da yani merkezde pek kabul görmüyor. Peki sonraki dönemlerde mesela Kırım Savaşı sırasında durum neydi? Rus-Kürt ilişkileri nasıl seyretti? Kırım Savaşı 1853-56 sırasında ilişkiler tekrar yoğunlaşıyor. Çünkü Osmanlı yönetimine karşı tepki ve nefret iyice artmış durumda. Bazı Kürt beyleri Ruslarla yeniden temas kuruyor. Hatta Ahmet Ağa ve Cafer Ağa komutasında Kürt birlikleri Rus ordusunda savaşıyor. Ruslar bu sefer daha mı etkili oluyor? Çabalar devam ediyor. Loris Malakov diye bir generalin çalışmaları önemli. Kasım Han'la bir anlaşma yapıyorlar. Başka aşiretler de Rus vatandaşlığına geçmek istiyor. Hatta Loris Malakov, Kürt aşiretleri için özel bir nizamname, bir tür statü belgesi hazırlıyor. Ama bürokratik engellere takılıyor, yürürlüğe giremiyor maalesef. Yazık olmuş. Rusların bu dönemdeki en büyük kaçırdığı fırsat ise dediğim gibi Yezdan-Şir isyanı sırasındaki tutumları olacak. Ona birazdan daha detaylı bakarız. Tamamdır. O zaman şimdi gelelim şu meşhur Kürt direnişlerine. İlkiyle başlayalım. Revanduz isyanı. 1830'ların ortalarında sanırım. Nedir bu isyanın önemi? Bu isyanı Mehmet Paşa yönetiyor, Kör Paşa olarak da biliniyor. Halfin bu hareketi hem Osmanlı'ya hem de İran'a karşı bir tür kurtuluş savaşı olarak nitelendiriyor. Mehmet Paşa'nın soyu Selahaddin Eyyubi'ye dayanıyor deniyor. Aşiretleri birleştirme çabası var. Revanduz'un dağlık korunaklı coğrafyası da ona bir avantaj sağlıyor tabii. Bir de isyanın Osmanlı'nın Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile büyük bir mücadele içinde olduğu zamana denk gelmesi başlangıçta işini kolaylaştırıyor. Osmanlı nasıl karşılık veriyor? Osmanlı orduları Reşit Paşa, Ali Rıza Paşa komutasında sayıca çok üstün ama Kürtlerin direnişi ve gerilla taktikleri karşısında bayağı zorlanıyorlar. Mehmet Paşa İran topraklarına da saldırıyor, Kutur, Salduz gibi yerleri alıyor ve oradaki İran Kürtlerinden de destek görüyor. Neden destek görüyor İran Kürtlerinden? Çünkü İran zulmü de en az Osmanlı kadar beter. Ravison'un ve Rus konsolosunun gözlemleri de bu yönde. Halk bıkmış durumda. Mehmet Paşa Osmanlılara karşı İran'la bir ittifak kurmayı deniyor ama başaramıyor. İngilizlerse tam tersini yapmaya çalışıyor. İran-Osmanlı ittifakını sağlamaya uğraşıyorlar binbaşı Şii aracılığıyla. Peki nasıl bastırılıyor isyan? Sonunda Revanduz kuşatılıyor. Uzun süren kuşatma sonucu erzak ve su sıkıntısı başlıyor. Osmanlı komutanı Mehmet Reşit Paşa'nın şerefli bir teslimiyet teklifi üzerine Mehmet Paşa teslim olmak zorunda kalıyor. Sonrası? Mehmet Paşa ve diğer reisler İstanbul'a gönderiliyor. Mehmet Paşa'ya önce iyi davranılıyor gibi görünse de sonra Trabzon'a gönderilirken yolda öldürüldüğü söyleniyor. Kitapta ima ediliyor, yaygın bilgi de bu yönde. Yani pek de şerefli bir son olmuyor. Anladım. Liderler ortadan kaldırılsa da halka yönelik baskı ve zulüm bitmiyor tabii. Hatta isyan sonrası Sasson, Havin, Hezo, Basur gibi yerlerdeki direnişler çok daha vahşi yöntemlerle bastırılıyor. İdamlar, köyleri yakmalar, hatta kulak kesme, parmak kesme gibi cezalar. Özellikle kadınların ve çocukların da savaştığı Reşkotan aşiretine yapılanlar çok acımasızca anlatılıyor. Çok zor zamanlar gerçekten. Gelelim bir diğer önemli figüre. Bedirhan Bey. Onun hareketi ne zaman ve nasıldı? Bedirhan Bey, Cizre merkezli olarak 1840'lı yıllarda güçlü bir yönetim kuruyor. Kaynaklarda otoritesi, adaleti, hatta Ditil gibi gözlemciler dini hoşgörüsünü bile övüyor. Onun da amacı dağınık haldeki Kürt beyliklerini bir araya getirmek. Osmanlı'nın tepkisi ne oluyor peki? Osmanlı tabii ki bu durumdan hiç hoşlanmıyor. Osman Paşa komutasında bir ordu gönderiyorlar ve klasik böl ve yönet taktiğini devreye sokuyorlar. Nasıl yani? Mesela misyonerleri kullanarak bölgedeki Hristiyan Nasturilerle Müslüman Kürtlerin arasını açmaya çalışıyorlar. Bedirhan Bey ile Hakkari Emiri Nurullah Bey'in arasını bozuyorlar. Musul valisi Mehmet Kırlatlı aracılığıyla. Ama en büyük darbe Bedirhan Bey'in öz yeğeni olan Yezdan-Şir'in Osmanlı safına geçmesi oluyor. Bu Bedirhan Bey'i çok zayıflatıyor. Tiari bölgesindeki çatışmalar ve Nasturilere yönelik saldırılar da bu karmaşık süreçte yaşanıyor. İngiliz konsolosu Rissam da Nasturilerin şikayetlerini bahane ederek Osmanlı'yı Bedirhan'a karşı daha da kışkırtıyor. Savaş nasıl sonuçlanıyor?
Kürtler dağlık arazide iyi direniyor ama Osmanlıların ikmal gücü daha fazla. Bir de bölgede kolera salgını başlıyor. Bu da durumu zorlaştırıyor. Osmanlılar bazı Kürt reislerini çeşitli vaatlerle yanlarına çekince ve tabii Yezdanşir'in ihaneti de eklenince Bedirhan Bey teslim olmak zorunda kalıyor. Nereye gönderiliyor? Kendisi Van'a, arkadaşları Girit'e sürgüne gönderiliyor. Hakkari'ye Yezdanşir'e, Bitlis'e de Osmanlı valisi atanıyor. Yani beylik ortadan kaldırılıyor. İlginç bir detay da tüm bunlar tam da Erzurum'da Osmanlı-İran sınır müzakerelerinin yapıldığı sırada gerçekleşiyor. Evet, zamanlama manidar. Ve geldik Yezdanşir'e. Önce Osmanlı yanında yer alıyor, Bedirhan'a ihanet ediyor. Sonra bir bakıyoruz kendisi Osmanlı'ya karşı isyan ediyor. Bayağı karmaşık bir karakter. Onun isyanı neden bu kadar önemliydi? Yezdanşir isyanı yani 1854-55 civarı birkaç açıdan çok kritik. Birincisi zamanlaması. Tam Kırım Savaşı sırasında patlak veriyor. Evet. Osmanlı zaten Ruslarla savaşırken bir de cepheden asker çekip Yezdanşir'in üzerine göndermek zorunda kalıyor. Bu Rusya için inanılmaz bir fırsat aslında. İkincisi neydi? İkincisi isyanın geniş tabanlı olması. Sadece Kürtler değil, Asuriler, Ermeniler de destek veriyor. Kısa sürede çok büyük başarılar kazanıyor. Bitlis'i, Musul'u, Siirt'i ele geçiriyor. Ordusunun 60 bin ila 100 bin kişiye ulaştığı söyleniyor. Muazzam bir güç. Peki Rusya bu altın fırsatı değerlendirebildi mi? İşte hayır maalesef. Rusya'nın yine büyük bir fırsatı kaçırdığı nokta burası. Yezdanşir Ruslarla ittifak kurmak için haber gönderiyor ama aradaki iletişim kopukluğu yüzünden bu bir türlü gerçekleşemiyor. Tam bu sırada kim devreye giriyor? İngilizler tabii ki isyanı kendi çıkarlarına özellikle Hindistan yolu üzerindeki istikrarı bir tehdit olarak görüyorlar. Musul'daki konsolosu İsam arabuluculuk bahanesiyle Yezdanşir'le görüşüyor, para teklif ediyor, diğer Kürt reislerinin arasına ikilik sokuyor. Hatta Katon gibi İngiliz subaylar doğrudan Osmanlı ordusuna askeri yardımda bulunuyor. Vay be, bayağı aktif rol oynamışlar. Hem de nasıl? Sonunda ne oluyor Yezdanşir'e? Nasıl yakalanıyor? Yezdanşir Kısraklı'ya çekiliyor. Konsolos Risam yine devreye giriyor. Gel barış görüşmesi yapalım diyor. Yezdanşir bu tuzağa düşüyor ve verilen güvencelere rağmen yakalanıp İstanbul'a gönderiliyor. Klasik bir tuzak yani. Aynen isyan böylece bastırılıyor. Ama Hayfi'nin vurguladığı şey şu, bağımsızlık ateşi belki o an için sönüyor ama isyanı doğuran asıl nedenler yani kölelik düzeni, zulüm, ağır vergiler, zorunlu askerlik olduğu gibi kalıyor. Ve evet Rusya yine çok kritik bir fırsatı kaçırmış oluyor. Anlaşıldı. Ve geldik son büyük isyana, Şeyh Ubeydullah Hareketi, 1878-1882 yılları arası. Bu isyanın arka planında neler vardı, önceki isyanlardan farkı neydi? Şöyle düşünelim, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi sonrası durum tam bir felaket. Bölgede korkunç bir yokluk, kıtlık, salgın hastalıklar var. İnsanlarda büyük bir umutsuzluk hakim. Üstüne bir de artan vergiler, devletin verdiği ama artık beş para etmeyen borç makbuzları. Yönetimde tam bir çöküş yaşanıyor. Rüşvet, yolsuzluk diz boyu. Diyarbakır'daki Rus konsolosu Osmanlı askerinin perişan halini, açlıktan dilencilik yaptığını falan anlatıyor raporlarında. Bayağı kötü bir durum. Bu ortamda zaten yer yer küçük çaplı ayaklanmalar başlamış. Mazıdağ'da, Van'da, Dersim'de. Fazlı Paşa'nın raporunda geçiyor bunlar. İran tarafında da durum pek farklı değil. Oradan da baskıdan kaçıp Rusya'ya sığınanlar oluyor. Hatta Botan ve Badiyan aşiretleri bir hareketleniyor ama Hüseyin Bey yakalanınca bastırılıyor. İşte bu ortamda Şeyh Ubeydullah sahneye çıkıyor. Aynen öyle. Şeyh Ubeydullah Nehri, bu kaos ortamında öne çıkan çok karizmatik bir figür. Hem önemli bir dini lider, Nakşibendi Şeyhi, hem de siyasi bir lider. Etkisi inanılmaz geniş. Curzon'da Rus sefiri de onun gücünden bahsediyor. Amacı neydi peki? Çok tepkili. Özellikle sultanın ve yönetimin şeriata aykırı hareket ettiğini düşünüyor. Hatta İstanbul'a bir ultimatom gönderiyor. Semih Paşa ile görüşüyor ama bir sonuç çıkmıyor. Peki dış güçlerle ilişkisi? Yezdanşir gibi o da mı temas kurmaya çalıştı? Hem de çok daha bilinçli bir stratejiyle. Rusya'ya elçiler gönderiyor. Oğlu Mehmet Said, Van'daki Rus konsolosuyla görüşüp açıkça işbirliği teklif ediyor. Hatta üstü kapalı bir tehdit de var.
Eğer siz destek olmazsanız İngilizlerle anlaşırız mesajı veriyor. Rusya ne cevap veriyor? Rusya yine reddediyor. Nedenleri karmaşık. Osmanlı ve İran'la ilişkilerini bozmak istemiyorlar. Kurulacak bağımsız bir Kürt devletini kendi çıkarlarına aykırı görüyorlar. Bir de Hristiyanları koruma bahanesini öne sürüyorlar yine. Yani net bir tavır alamıyorlar. Peki ya İngiltere? Onlar ne yapıyor? İngiltere'nin tavrı daha ilginç, daha oynak diyelim. Ubeydullah'a kendi çıkarları doğrultusunda kullanma potansiyeli görüyorlar. Ajanlarını, Stewart gibi, diplomatlarını, Clayton gibi gönderip nabız yokluyorlar. Hatta kıtlık yardımı perdesi altında silah ve para yardımı yaptıklarına dair ciddi iddialar var. Vay canına. Ubeydullah da İngiltere'ye mektup yazıp destek istiyor. İngiliz sefiri Thompson'ın raporlarında bu durum anlatılıyor. Osmanlılar ise başlangıçta çok ikiyüzlü davranıyor. Nasıl yani? Übeydullah'ı İran'a karşı kullanmak niyetindeler. Semih Paşa yardım ediyor. Bahri Bey diye birini gönderiyorlar. Silah yardımı yapıyorlar. Yani başlangıçta gizli bir destek var gibi. Anladım. Peki isyan nasıl başlıyor ve gelişiyor? Ubeydullah önce aşiretleri bir araya getiriyor. Mamiş, Mankur, Biran gibi önemli aşiretleri yanına çekiyor. Hatta Nasturi lider Marşamon ile ittifak yapıyor. Savaş planı da ilginç. Önce İran'a saldırmak. Oğulları Abdülkadir ve Mehmet Sıddık da ordunun başında önemli roller üstleniyor. İran seferi nasıl gidiyor? Ekim 1880'de başlıyor sefer. Başlangıçta çok hızlı ilerliyorlar. Savuçbulak, Meyan-Yeap, Murage gibi önemli yerleri işgal ediyorlar. Tebriz tehdit altına giriyor. Ama sonra klasik sorun ortaya çıkıyor. Kürt kuvvetleri disiplinden kopup ganimet için dağılmaya başlıyor. Urmiye kuşatması sırasında İngiliz konsolosu Abud devreye giriyor, teslim olun telkininde bulunuyor. Halk buna tepki gösteriyor. Tahran'da büyük bir panik yaşanıyor ve İran Rusya'dan resmen yardım istiyor. Rusya yardım ediyor mu? Rusya biraz ikilemde kalıyor çünkü o sırada Türkmenlerle de sorunları var. Önce diplomatik çözüm arıyorlar ama İran'a askeri yardım vaadinde de bulunuyorlar. İsyan neden başarısızlığa uğruyor peki? Birkaç faktör bir araya geliyor. Rusya'nın Osmanlı'ya baskı yapması önemli. Osmanlılar Ubeydullah'ın asıl niyetinin bağımsızlık olduğunu anlayınca ona verdikleri desteği çekiyorlar ve tam tersi bir tutum alıyorlar. İran ordusu da bu arada toparlanıyor. Hatta Maku Hanı gibi rakip Kürt aşiretlerinden de yardım alıyorlar. Urmiye kuşatması kırılıyor ve Ubeydullah mecburen Osmanlı sınırına çekilmek zorunda kalıyor. Sonrası nasıl gelişti Ubeydullah için? İran tarafında isyan sonrası Kürtlere yönelik korkunç katliamlar ve zulümler yaşanıyor. Rus arşivlerinde bunlar detaylı anlatılıyor. Rusya duruma müdahale ediyor ama Halfin'e göre bu insani nedenlerden çok yeni bir isyanı önleme gibi politik kaygılarla yapılıyor. Peki Osmanlılar ne oluyor Ubeydullah'a? Osmanlılar onu bir süre daha kullanmaya çalışıyorlar. Tekrar silah yardımı, subay desteği falan veriyorlar. Ama bir yandan da kontrol altında tutmak istiyorlar ve İstanbul'a çağırıyorlar. Gidiyor mu? Gidiyor ama sonra oradan kaçıyor. Halfin bu kaçışın Osmanlıların gizli onayıyla gerçekleşmiş olabileceğini ima ediyor. Kaçtıktan sonra tekrar Rusya'dan destek istiyor. Van konsolosuyla görüşen elçisi Ali Kasımoğlu bu sefer bağımsızlık vurgusunu daha net yapıyor ama Rusya yine reddediyor. Sonunda ne oluyor? Sonunda Sultan Abdülhamit'in emriyle yakalanıyor ve Mekke'ye sürgüne gönderiliyor, orada da vefat ediyor. Anladım. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra 19. yüzyılı Kürdistan açısından şöyle bir toparlarsak, ana çıkarımlar ne olmalı sizce? Ne kalıyor geriye? Sanırım en net çıkarım şu: 19. yüzyıl Kürdistan coğrafyası için gerçekten bitmek bilmeyen bir mücadele, bir çatışma alanı olmuş. Yani bir tarafta Osmanlı ve İran imparatorluklarının hem sömürü politikaları var hem de Kürtleri birbirlerine ve dış güçlere karşı kullanma stratejileri. Evet. Diğer tarafta Kürtlerin kendi içindeki bölünmüşlükleri, aşiret rekabetleri var ve tabii tüm bunların üzerine bir de büyük dış güçlerin İngiltere ve Rusya başta olmak üzere sürekli müdahalesi ekleniyor. Peki Kürtlerin kendi çabaları? Kürtler bağımsızlık veya en azından özerklik için defalarca her fırsatta ayaklanmışlar. Revandus, Bedirhan, Yezdanşir, Ubeydullah,
Bunlar en büyükleri ama işte bu saydığımız iç ve dış faktörler yüzünden kalıcı bir başarı elde edememişler maalesef. Büyük güçlerin rolünü biraz daha açarsak bu başarısızlıkta, Yani rolleri çok kritik. İngiltere ve Rusya tamamen kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda bölgeye girmişler. Arabuluculuk yapıyor gibi görünseler de asıl amaçları nüfuzlarını arttırmak olmuş. Klasik böl ve yönet taktiğini çok ustaca uygulamışlar. sınırları çizerken de Hiçbir şekilde bölge halkının gerçeğini, ihtiyaçlarını dikkate almamışlar. Halfi'nin analizine göre İngiltere bu oyunda daha aktif, daha manipülatif ve yayılmacı bir rol oynamış. Rusya ise daha çok Kürtleri ya tarafsızlaştırma ya da kendi savaşlarında kullanma derdinde olmuş. misyonerler de bu oyunun bir parçası demiştik. Evet, misyonerler de Halfin'e göre bu emperyalist amaçlara hizmet eden önemli araçlar olarak görülüyor. Yani özetle Kürtler büyük ölçüde bu büyük oyunun, bu güç mücadelesinin kurbanı olmuşlar diyebiliriz 19. yüzyılda. Peki bu yüzyıl sonuna doğru bir değişim işareti var mıydı? Mesela Osmanlı politikasında bir farklılaşma görülüyor mu? Evet, o ilginç bir nokta. Şeyh Ubeydullah'ın sürgününden sonra Osmanlı'nın Kürtlere yönelik politikasında sanki bir yumuşama, onları sisteme entegre etmek, kazanma çabası gözleniyor. Rus konsolosu Diniti'nin böyle bir gözlemi var. Ne gibi çabalar bunlar? Mesela Hakkari valisi Ethem Paşa'nın faaliyetleri anlatılıyor. Aşiret reisleriyle iyi ilişkiler kuruyor, arabuluculuk yapıyor, silah dağıtıyor. Şeyh Nurullah diye birini reis atıyor, hatta bir medrese kurma planı yapıyor. Bu ne anlama geliyor peki? Halfin bunun aslında daha sonra kurulacak olan Hamidiye alaylarının, yani Kürtleri kontrol altına alıp Osmanlı sistemine entegre etme ve özellikle Ermenilere karşı kullanma politikasının ilk adımları, bir nevi hazırlığı olduğunu ima ediyor. Yani saf baskıdan ziyade kontrol altına alma ve entegrasyon yoluyla kullanma çabası. Anladım. Ama sorunlar bitmiyor tabii değil mi? Yüzyıl biterken durum ne? Yok, bitmiyor maalesef. 1880'lerin sonuna doğru İran tarafında yine Deşt ve Gevrik aşiretlerinin isyanları var. Baskı, zorla askere alma gibi nedenlerle. Şah hem baskı uyguluyor hem de taviz veriyor. Kürt bir vali atıyor mesela, durumu geçici olarak yatıştırıyor. Dış müdahale devam ediyor mu? Hem de nasıl? İngiliz ajanları, Müdendisbil diye biri mesela, bölgede cirit atmaya devam ediyor. Van, Çölemerik, Musul'u geziyor. Nasturi Patriği Marşamon ile görüşüp sakın Ruslarla temas kurma telkininde bulunuyor. Amerikan misyonerleri de yayılmacı politikalarına devam ediyorlar. Okullar, kiliseler açıyorlar, arazi satın alıyorlar. Hatta haklarında casusluk yaptıklarına dair iddialar var Konsolos Kulbakçı'nın raporunda. Gevher köyünde yaşanan bir olay anlatılıyor bu bağlamda. Yani yüzyıl biterken de Kürdistan hem kendi iç dinamiklerinin hem de dış güçlerin rekabetinin ve müdahalesinin ortasında kalmaya devam ediyor. Half'in kitabını nasıl bitiriyor peki? Bir umut var mı? Half, kitabının sonunda tüm bu başarısızlıklara ve zorluklara rağmen Kürt halkının ulusal hakları için verdiği mücadelenin asla yok edilemeyeceği mesajını veriyor. Mücadelenin devam edeceğini ima ediyor bir nevi. Gerçekten de çok katmanlı, çok karmaşık ve aynı zamanda oldukça trajik bir yüzyıl olmuş Kürdistan için. Bir yanda imparatorlukların baskısı, diğer yanda büyük güçlerin acımasız rekabeti ve tüm bunların ortasında kendi varlık ve özerklik mücadelesini vermeye çalışan bir halk. Halfi'nin derlediği bu kaynaklar bize o dönemin dinamiklerini anlamak için hakikaten çok değerli ipuçları sundu. Kesinlikle öyle. Çok önemli bir çalışma. Peki bu dinlediklerimiz ışığında size de bir düşünme sorusu bırakalım o zaman. Şöyle bir soru: 19. yüzyılda farklı dış güçlerin farklı zamanlarda Kürt hareketlerini bazen desteklemesi, bazen de engellemesi, bu hareketlerin kendi iç dinamiklerini, uzun vadeli hedeflerini ve belki de nihai kaderini nasıl etkilemiş olabilir? Yani bu büyük oyunun o satranç tahtasındaki yerel aktörler üzerindeki kalıcı izleri nelerdir sizce? Üzerine biraz kafa yormaya değer gibi, ne dersin?